Bu videoda medya tarihinin en büyük savaşının perde arkasını aralıyoruz. Netflix'in Warner Bros'u yaklaşık 82 milyar dolara neden almak istediğini, Paramount'un borç içindeyken 108 milyar dolarlık bir teklifle nasıl masaya oturduğunu, bu paraların nereden geldiğini, bu kapışmanın dizi film sektörünü nasıl değiştireceğini, sinema salonlarının neden tehlikeye girdiğini ve bu devlerin kapışmasının kültürü kim yönetecek sorusuna nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Ve gelecekte izleyeceğimiz hikayelerin nasıl şekillenebileceğini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Netflix, Warner Bros'la 82,7 milyar dolarlık bir anlaşma sağladık derken ortaya Paramount çıktı. Dur, sakin ol dedi ve masaya 108 milyar dolarlık bir teklifle oturdu. Evet, yanlış duymadın. 108 milyar dolar. Bu neyin kapışması? Bu iki dev Harry Potter filmlerini, DC evrenini veya Game of Thrones'u hayrına tek bir platformda izletelim diye mi kapışıyor? Elbette hayır. Bu Hollywood'un geleceği, kültürün kimde olacağı ve dünyanın hikayelerini kimin anlatacağı için verilen bir savaş. İşin tuhafı, Paramount'un borcu tavan yapmış durumda. Şirketin nakit akışı kırılgan ama yine de tarihin en büyük medya tekliflerinden birini masaya koyabiliyor. Peki nasıl? Parayı nereden buldular? Kim Paramount'un elini güçlendirdi? Bu savaşın perde arkasında kimler var? Ve daha önemlisi bu kapışmanın bizi nasıl etkileyeceği. Warner Bros. Bildiğimiz gibi öyle sıradan bir stüdyo falan değil. Bu şirket dünyanın popüler kültür hafızası gibi. Kütüphanesinde kült filmler, büyük seriler var. Milyarlarca insanın çocukluğu, gençliği, hayal dünyası var. Harry Potter'dan DC evrenine, Matrix'ten Game of Thrones'a. Bütün bu içerikler toplumu şekillendirmiş içerikler. Moda, dil, düşünce, mizah, karakter algısı. Hepsi bu yapımların etkisi altında. Warner'ı kontrol eden bir anlamda modern mitolojiyi kontrol ediyor diyebiliriz. Yani bu şirketi almak, dünyanın hayal gücü anahtarını almak demek. Netflix 1997 yılında DVD kiralama firması olarak faaliyetine başladı. 2007'de dijital yayıncılığa geçtiler. Ama son 7-8 yılda o kadar hızlı büyüdüler ki zamanında filmlerini kiraladıkları şirketi alabilecek kadar güçlü oldular. Bugün dünyada medya üzerinden kültürü şekillendiren 4 ana güçten biri haline geldi. Disney, Warner Bros., Paramount ve hızla yükselen Netflix. Netflix artık sadece bir platform değil dostlarım. Adeta bir veri imparatorluğu. Kimin ne izlediğini biliyor, ne zaman sıkıldığını, hangi karakterlerle bağ kurduğunu, hangi kültürün hangi kitleye nasıl etki ettiğini biliyor. Ve belki de daha önemlisi, gelecekte neyin trend olacağını, hangi fikrin milyonlara yayılacağını tahmin edebiliyor. Bu toplum ve kültür mühendisliği gücü demek. Ve Netflix'in Warner'ı istemesi bu gücü 10 katına falan katlamak. Ya da belki daha fazlası. Peki Paramount nereden çıktı? Adamların durumu ortada. Borç çok, pazar payı düşüyor, üretim gücü zayıf. Ama bir şey var. Paramount eski Hollywood düzeninin temsilcisi. Kökleri Redstone ailesine dayanıyor. Ama bugün Skydance, Ellison ortaklığının kontrolünde. Yani sektörü biz kurduk, biz yönettik, biz yöneteceğiz diyenlerin mirasını taşıyor. Netflix Warner'ı alırsa Hollywood'un 100 yıllık düzeni çöker. Yani Paramount için bu bir ekonomik hamle değil, bu bir varoluş savaşı. O yüzden 108 milyar dolarlık teklifi masaya koyuyorlar. Kültürü oluşturan toplumu yönlendirir. Toplumu yönlendiren siyasi, ekonomik ve birçok alanda dilediği gibi at koşturur. Zaten böyle yüksek paraların olduğu bir ticarette de siyasetin olmaması mümkün mü? Tabii ki de değil. Perde arkasında bir dünya görüşü savaşı var. Netflix tarafı küresel fonlar, yapay zeka şirketleri, Big Tech sermayesi, veri merkezli kültür yaklaşımı. Bu taraf kültürün dijitalleşmesini tek merkezli bir platformda toplanmasını istiyor. Paramount tarafı ise eski stüdyo lobileri, Hollywood'un aile şirketleri, ABD merkezli medya düzeni yaratıcılarının karar verdiği eski düzen diyebiliriz. Peki neden bu kadar para? Hedef ne? Kültürel, toplumsal kontrol. Tek merkezcilik gibi duruyor.
Warner'ı alan taraf, dünyanın en büyük hikaye arşivine sahip olur. Milyonların zihinsel haritasını şekillendirir. Tüm kıtalarda kültür akışını yönetebilir. Yapay zeka için dev bir veri seti elde eder. Geleceğin popüler fikirlerini belirleyebilir. Bu yüzden para sınırı yok. Borcun da olsa 108 milyar dolar okey. Sen al, biz fonlarız diyenlerin olması da bu yüzden. Çünkü mesele para değil, kültürün sahibinin kim olacağı. Peki gelelim Netflix Warner'ı alabilirse dizi film sektörü nasıl değişir? Tüm bu milyar dolarlık kavganın Hollywood'un kendisinden daha büyük bir sonucu olabilir. Dizi ve film üretme biçimi tamamen değişebilir. Düşünsene, bir şirket hem Warner Bros. Stüdyosunun gücünü, HBO'nun kalite standartlarını hem de Netflix'in algoritmasını tek çatı altında toplarsa bu artık film sektörü değil, tamamen yeni kültür üretim makinesi olur. Dizilerin ritmi değişecek, riskler azaltılacak, güvenli formüller artacak gibi duruyor. Eskiden stüdyolar risk alıyordu. Breaking Bad, Sopranos, Dark Knight gibi. Daha cesur işler yapılabiliyordu. Ama algoritmalar risk sevmez. Veriye göre hareket ederler. Kitlelerin ilgisini kaybetmek istemezler. Böyle bir ortamda daha kısa sezonlar, daha hızlı hikayeler ve daha fazla ortalama izleyiciye uygun içerik görebiliriz. Aynı zamanda daha az deneysel iş, daha az yaratıcılık da bizleri bekler. Çünkü şirket ne kadar büyürse aldığı risk de o oranda küçülecektir. Filmlerin tonu değişebilir. Global izleyiciye oynayan, temiz, ortalama tutan hikayeler. Netflix'in en sevdiği şey, her ülkeye aynı anda hitap eden global tatta içerikler. Warner'ı alırlarsa bu yaklaşım daha da güçlenebilir. Daha az yerel motif, daha az kültürel katman, daha çok herkesin anlayacağı basit hikaye formu. Evrensel ama biraz steril karakterler, çatışması derin olmayan senaryolar, kimlik oluşturma özelliği yerini global pazar uyumu dediğimiz bir yapıya bırakabilir. Bu iyi mi, kötü mü? Kime göre? Değişir. Ama kesin olan bir şey var. Sinema daha güvenli ve daha standart bir hale gelebilir. HBO'nun kalitesi algoritmaya yenilir mi? Warner'ın içinde bir HBO gerçeği var. Dizi tarihinde kaliteyle en çok özdeşleşen marka. Ama HBO'nun gücü neydi? Risk alması. Daha derin, daha ağır, daha yetişkin hikayeleri anlatması. Peki bu kültür Netflix'in ultra dijital yaklaşımıyla ne kadar yaşayabilir? Sorunun cevabı şu an bilinmiyor. Ama endişe gerçek. Birçok yapımcı HBO ruhunun yok olmasından korkuyor. Çünkü algoritmalar uzun sahnelere, felsefi repliklere, ağır karakter gelişimlerine sabırlı değil. Sinema salonları belki de en büyük kaybeden. Bu savaşın en görünmez, en acı tarafı. Netflix sinemayı hiç sevmiyor. Kısa vizyon, hızlı dijital yayın Netflix'in DNA'sı. Warner Bros. ise bildiğiniz üzere sinema geleneğinin merkezidir. Joker, Matrix, Yüzüklerin Efendisi, aklınıza ne gelirse, eğer Netflix bu stüdyonun sahibi olursa vizyon süreleri kısalabilir. Sinemaya özel filmler azalabilir, büyük bütçeli filmler bile platform öncelikli olabilir. Sinema salonlarımızda daha çok etkinlik sinemalarına falan dönüşebilir. Yani 100 yıldır var olan sinema düzeni yeni dijital platform tabanlı bir yapıya yenilebilir. Ve bu da sadece ticari bir değişim olmaz. Kültürel bir dönüşüm olur. Warner'ın devasa arşivi Netflix'in eline geçerse bu içerikler sadece bizler tarafından izlenmeyecek. Muhtemelen yapay zeka modellerinin eğitiminde de kullanılacak. Bu şu anlama geliyor. Senaryo önerileri yapay zekadan gelecek. Karakter türleri verilerle belirlenecek. İzleyici tepkisi gerçek zamanlı analiz edilebilecek. Hangi hikayenin hangi ülkede tutacağı yapay zeka tarafından tahmin edilecek. Yani geleceğin dizi film sektörü yaratıcıların kaleminden çıkan değil de izleyici verisi tarafından şekillenebilir. Bu bir yandan etkileyici, bir yandan korkutucu. Peki bu iyi mi, kötü mü? İşte asıl karmaşa biraz burada. Daha çok mu içerik istiyoruz yoksa daha iyi içerik mi? Daha erişilebilir sinema mı olsun yoksa sinemanın kendine özgü büyüsü mü? Daha hızlı tüketilebilir işler mi istiyoruz yoksa bizi sarsan, derinden etkileyen kaliteli yapımlar mı? Bu savaşın sonunda hem kazanan hem kaybeden olabiliriz. Çünkü hikayeler değişirse
insanlar da değişir. Tabi her şey güzel de olabilir. Her şey aynı kalır. Sadece tek platformdan uygun fiyatlı, kaliteli bütün içeriklere ulaşabiliriz. Netflix bir amme hizmeti yapmış olur, biz de vallahi keyfini çıkarırız. Ama tekelleşme her zaman kötüdür. Rekabet kaliteyi arttırır. Bu yüzden bence bu iki dev firmadan birine satılması bizler için iyi olmayacaktır. Yaşayacağız ve göreceğiz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.